Aşermek artık efsane değil, gerçek. Salatalık turşusu ile dondurmayı birlikte istiyor olabilirsiniz. Fakat küçük bebeğinizi beslemek için günlük ekstra sadece 300 kalori ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İkiz olması durumunda ise bu kalori miktarı 600 kaloriye çıkıyor. Bu durumda salatalık turşusu ve dondurma arasında seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Veya daha sağlıklı besinler tüketmeyi göz önünde bulundurabilirsiniz. Mango içeceği, bir kase süzme peynir veya büyük bir bardak süt 8 haftalık gebelik dönemi için ideal bir ekstra yiyecektir. Sevgili anne, hamileliğin 8. haftasındasın. Gebelikte 8. haftada yeni gelişmeler neler diye merak ediyorsun, farkındayım. Bakalım 8 haftalık gebelikte seni ve bebeğini neler bekliyor? Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 8. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 15-16 mm. Bir ahududu veya küçük bir boy çilek kadardır. Ağırlığı ise 2-3 gramdır. 8 haftalık gebelikte bebeğiniz embriyodan fetüse geçişini tamamlamak üzere ve büyüme hızı son 2 haftada 4 katına çıktı. Kemik yapısı henüz kıkırdak doku şeklindedir. El ve ayak parmakları oluştu ama hala tam olarak birbirinden ayrışmadı ve boyları da çok kısa. Bileği, dirseği ve diz eklemleri görünür şekildedir. 8 haftalık bebekte yüzdeki ayrıntılar daha da belirgin gelişmeye devam ediyor. Burun, dudaklar ve kulaklar daha da belirginleşiyor. Göz kapakları neredeyse son şeklini alacak. Göz yapıları da oluşmaya devam ediyor. Gözlerin boyu büyüyor ve renklenmeye başlıyor. Kalbin 4 odası da oluştu ve kalp her geçen gün güçlenecek. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin gelişimini neredeyse tamamladı. Merkezi sinir sistemi ile beraber akciğer, pankreas, bağırsak gibi ana organların da gelişimi devam ediyor. Bebeğin cildi oluşmasına rağmen hala saydam bir yapıdadır. Diş ve damak yapısı bu haftanın sonunda oluşmaya başlayacak. 8 haftalık bebeğin ultrason görüntüsü heyecan vericidir. Çünkü bu haftada bebeğinizin hareket ettiğini görebilirsiniz. Bazı bebeklerin kol ve bacak hareketleri dahi görülebilir. Anne adayı bu hareketleri henüz hissetmeyecektir. Bebek anne karnında hala ters bir C şeklinde duruyor. Önceki haftaya nazaran daha dik duran başı bedenine göre hala büyük ve bedeniyle neredeyse aynı boyda. Bebeğin kalp atışları bu hafta ultrasonda duyulabilir. Kol ve bacak oluşumları ve göz kısmı ultrason görüntülerinde daha net görülebilir. Bebekte cinsel organlar daha da belirgin oluşmaya başladı. Ancak kız mı veya erkek mi olduğu anlaşılmaz. Genellikle 16. haftadan önce ultrasonda görülmez. Hamilelikte 8. hafta annedeki değişiklikler şu şekildedir. Bebeğin anne karnında güvenli gelişimi için annenin rahim ağzı tıkacı oluşumunu tamamlamıştır. Rahim neredeyse bir portakal büyüklüğüne gelmiştir. Gebelikte 8. haftada rahim mesanenin üzerinde duruyor. Bu da idrarınızın az olsa bile sık idrara çıkma hissine neden olabilir. Bu durum hamileliğin orta ayları boyunca ortadan kalkacak. Ama hamileliğin son aylarında rahim tekrar mesane üzerine ağırlık verecektir. Hamilelik hormonlarının etkisiyle cildinizde bazı değişiklikler olabilir. Sivilcelenme, ciltte kuruluk ve kaşıntı oluşabilir. Doktorunuz bu dönemde folik asit takviyesini kesmenizi önerebilir. Çünkü bu haftaya kadar bebekte beyin ve omuriliğin yerleşmiş olduğu kanalın gelişimi tamamlanmıştır. Bebeğin yerleştiği rahim iç tabakasının gelişiminden sorumlu hormonun işlevi yumurtalık dokusundan bebeğin beslenmesinden sorumlu plasenta adlı yapıya devredilecek. Bu devir aşamasında bazı anne adaylarında lekelenme tarzı kanamalar olabilir. Ayrıca 8. haftada regil döneminize denk gelen tarihlerde regil sancılarına benzeyen kramp tarzı ağrılarınız ve bazen lekelenme tarzı bir kanama bile olabilir. Her ne kadar bazı gebeler için bu durum olağan bile olsa 8 haftalık gebelikte kanama ile karşılaşırsanız vakit kaybetmeden doktorunuza durumu bildirmeyi ihmal etmeyin. Hamilelik belirtileri arasında bir önceki haftalarda görülen yorgunluk hissi, aşırı uyku isteği, sık idrar yapma isteği, meme bölgesine şişkinlik, sızı ve hassasiyet görülür. Beliniz kalınlaşmaya
oluşmaya başlar. Baş ağrılarınız olabilir. Bunun en önemli sebebinin vücutta artan kan hacmi olduğu belirtilir. Mide bulantısı devam edebilir. Mide yanması ve sindirim güçlük çekmeye başlayabilirsiniz. Bazı anne adaylarında bu hamilelik belirtilerinin bir kısmı veya hiçbiri görülmeyebilir. Bu hamilelikler de genellikle sağlıklı bir şekilde ilerler. Yine de bu anne adayları da rutin muayenelerini yaptırmalı, beslenmelerini ve aşırı ani hareketler yapmamaya, ağır kaldırmamaya dikkat etmelidirler. Hamilelikte 8. haftada hormonal sebeplerle bazı kaygılar yaşayabilirsiniz. Olumsuz duyguların temelinde anne adayında hamilelik ilerledikçe çirkin görünme ve cinsel anlamda eşinden uzaklaşma korkusu da yatabilir. Bu kaygıları eşinizle paylaşmanız ve bazı önlemler almanız sizi çok rahatlatacaktır. Örneğin planlı bir hamilelik ise hamilelik öncesinde saçı doğal renge boyatmak iyi bir çözümdür. Her ne kadar bu konuda bilimsel bir araştırma yapılmamış da olsa hamilelik boyunca saç boyatma gibi ihtiyaçlara ara verilmelidir. Veya anne adayının çok beyazı varsa ve bu durumdan rahatsız oluyorsa sadece saçlarının ön kısımlarına günlük rimel boya uygulaması yapabilir. Hamilelikte 8. haftada yaşayabileceğiniz olası cilt sorunlarına karşı şu önlemleri alabilirsiniz. Dengeli beslenin, bol su için, doktorunuza danışarak B6 desteği alın, doğal veya organik bir temizleyici ile yüzünüzü birkaç kez temizleyin. Yine doğal veya organik bir nemlendirici kullanın. Mide yanması ve sindirim güçlüğü çekmemek adına ise şunlara dikkat edebilirsiniz. Çok kilo almamaya çalışın. Yiyecekleri yavaş ve çok çiğneyerek yutun. Baharatlı ve acı yiyeceklerden uzak durun, tüketmeyin. Şarküteri ürünlerinden uzak durun. Çikolata ve kahve tüketmemeye özen gösterin. Sıkı kıyafetler giymeyin. Abur cubur ve fast food yiyecekler tüketmeyin. Kendinize evde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın. Hamilelik boyunca güvenli bir şekilde hareket etmeye özen gösterin. 8 haftalık gebelikte bebeğiniz karnınızda giderek büyüyecek ve bazen dengenizi kaybediyor gibi hissedebileceksiniz. Bu sebeple yürürken dengenizi sağlamaya ve sakin yürümeye dikkat edin. Seyahat ederken emniyet kemerinizi her zaman takın. Mutfak veya ev işlerinde kahramanlıklar yapmayın. Merdivene veya tabureye çıkmayın. Yüksek raflara uzanmamaya ve karnınızı yukarı doğru esnetecek hareketler yapmamaya çalışın. Evinizdeki, bahçenizdeki veya kaldırımdaki ıslak zeminlere dikkat edin. Banyo yaparken dikkatli olun. Spor yaparken asla aşırıya kaçmayın. Varsa ilk çocuğunuzu veya çocuklarınızı ayaktayken kucağınıza almamaya çalışın. Bu söylediklerim bütün hamilelik dönemi boyunca kulağınıza küpe yapmalısınız. Son olarak testlerden bahsetmek istiyorum. Doktorunuz bebeğinizin Down sendromu ve diğer hastalıklara sahip olup olmadığını öğrenmek amacıyla size birçok test yaptırmayı teklif edecektir. Bunların bazıları oldukça basit testlerdir. Yani birkaç tüp kan vermeniz yeterli olacaktır. Bazıları ise daha karmaşık prosedürler içerebilir. Fakat bunların hepsi sizin isteğinize bağlı. Bir test yaptırmaya karar vermeden önce o testin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve hangi sonuçları alacağınızı doktorunuza sormalısınız. Testlerin birçoğu teşhis koymaktan çok tarama yapma amacına yöneliktir. Bu nedenle sadece teşhis koymaya yönelik olan bir test bebeğinizin gerçekten bir problemi olup olmadığını size söyleyebilir. İlk trimester döneminde yaptırabileceğiniz bazı testlerden biri ilk trimester taramasıdır. Bu test kanınızdaki iki proteinin seviyesini ölçmek için yapılan bir kan testini ve özel bir ultrason muayenesini kapsar. Ultrason muayenesi 11 ila 13. haftalar arasında yapılır. Kan testi aynı zamanda veya birkaç hafta daha erken yapılabilir. Bu test size çocuğunuzun Down sendromu ve birkaç diğer hastalığa sahip olması olasılığı hakkında bilgi verir. Her ne kadar test teşhis koymak amacıyla yapılmasa da hiçbir risk taşımamaktadır ve daha riskli olan fakat teşhis koyma amacıyla yapılan diğer testleri yaptırıp yaptırmayacağınıza karar vermekte yardımcı olabilir. Bahsedeceğim başka bir test NIPT testi. 10 haftalık hamilelikten itibaren veya daha sonrasında Down sendromunu ve diğer genetik hastalıkları teşhis edebilen alternatif bir kan testidir. NIPT bütün kadınlar tarafından yaptırılabilir fakat genelde yüksek risk taşıyan ve genetik bir sorunu olabilecek bebeğe sahip kadınlara yapılır. Bu da bir tarama testidir. Bir başka deyişle eğer sonuçlar bir probleme işaret ediyorsa kesin bir teşhis için başka testler yaptırmanız gerekmektedir. Bahsedeceğim son test CVS testi. Bu test teşhis koyma amacıyla yapılır ve plasantadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında incelenmesini sağlar. Test sonucuna bakılarak bebeğinizin yüzlerce genetik bozukluktan birine sahip
sahip olup olmadığı tespit edilir. İlk trimester döneminde ve genelde 10 ila 12. haftalar arasında yapılır. Bu nedenle hamileliğin 16 ila 20. haftalar arasında yapılan bir başka testin erken versiyonu olarak görülebilir. Testler bu kadardı. 8. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.